Arkadaşlar merhaba. Bu videomuzda sizlere kripto paralarda al-sat yaparken hangi pariteyi kullanmalıyız ve bu pariteler arasındaki avantajlardan, dezavantajlardan yani farklardan bahsedeceğiz. Öncelikle parite nedir? Parite dediğimiz şey kripto paralarda al-sat yaparken hangi cinsten satın alacağınızdır. Kripto paralarınızı Bitcoin cinsinden mi, BNB cinsinden mi, USDT dolar cinsinden mi veya Türk lirası cinsinden mi? Kısacası parite dediğimiz şey budur. Pariteler arasında genellikle çok büyük bir fiyat farkı yoktur. Bu fiyat farkları borsaların botları tarafından kapatılır. Parite seçimi tamamen sizin stratejinizle alakalı olan bir durumdur. Yani siz elinizdeki Ethereum'u mu arttırmak istiyorsunuz? BNB'yi mi arttırmak istiyorsunuz? Bitcoin'i mi arttırmak istiyorsunuz? Olay bundan ibaret aslında. Mesela biz bu videoda şimdi örnekler üzerinden gidelim ve Stellar XLM satın alalım. Şu anda bu arada Binance borsasında piyasalar kısmındayım. Burada farklı pariteleri görebilirsiniz. Her coin'in her paritesi olmaz. XLM'in mesela dolar paritesi var, BNB paritesi var, BTC paritesi var. Fakat QKC yazdığınızda bakın sadece Ethereum ve Bitcoin paritesi var. Şimdi tekrardan geri gelelim. XLM alacağız. Bakın burada BNB, BTC, USDT, Ethereum, Türk lirası her türlü paritesi mevcut. Çünkü Stellar güzel bir coin. Yani çok duyulmuş, market cap'te hacmi çok yüksek olan, çok işlem yapılan bir proje. Fakat hani QKC'den örnek veriyorum. Kötü bir proje olduğu için değil. Daha az kullanılan, daha az işlem yapılan bir coin olduğu için bakın sadece 2 tane paritesi mevcut. Bitcoin paritesi var, Ethereum paritesi var. Eğer siz Bitcoin paritesinden alırsanız alış yapmak istediğinizde şu an fiyat 31 olduğu için hemen al sat diyelim mesela. Eğer QKC'yi satmak isterseniz 31 Satoshi'den satıyorsunuz. Almak isterseniz de 30 Satoshi'den yaklaşık arada %3'lük bir fark oynuyor. Düşük Satoshi'lerle coinleri alıp satacaksanız kesinlikle Ethereum paritesi kullanmalısınız. Çünkü burada fiyat farkı daha az. Ama Bitcoin paritesinden satın alırsanız %3'lük bir fark var. Fakat Ethereum paritesinde öyle bir fark yok. Bakın girin. Girdiğimizde de göreceksiniz şimdi. Alım satım miktarları birbirlerine daha yakın. Eğer alacağınız proje düşük Satoshi'li ise kesinlikle Ethereum paritesi kullanmanızı ben tavsiye ediyorum. Mesela 2 Satoshi'den bir şey alacağınızı düşünün. 2 Satoshi ile 1 Satoshi arasında %50'lik bir fark var. Yani bu büyük bir miktar. Düşük Satoshi'lerde Ethereum paritesini kullanabilirsiniz. Eğer paranız çok ise kesinlikle Bitcoin ve dolar paritesini kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü size hacimli bir parite lazım olacaktır. Mesela burada en büyük hacim şu anda XLM USDT yani dolar paritesinde 260 milyon dolarlık bir hacim var. Onun dışında burada önemli olan başka bir detay ise siz kripto paralarınızı hangi cinsten arttırmak istiyorsunuz? Yani bunu da şöyle düşünün. Ben mesela genellikle BNB paritesinde işlem yapıyordum eskiden. Çünkü o zaman BNB'nin değeri 10 dolardı. 10 dolardan ben bu BNB'nin 100 dolarlara kadar çıkabileceğini düşünüyordum ki önceki BNB videomuzda da BNB fiyatı 20 dolardayken 100 dolarların gelmesini beklediğimi söylemiştim. Şu anda fiyat 135 dolar. BNB adetimi arttırmak istediğim için genellikle BNB paritesinde al-sat yapıyordum. Eğer siz Bitcoin miktarınızı arttırmak isterseniz Bitcoin paritesinde işlemleri açın. Şu anda bildiğiniz gibi boğa sezonundayız. Ve boğa sezonunda dolar bazlı tüm coinler yükseliyor. Fakat aynı zamanda Bitcoin de yükseldiği için Bitcoin paritelerinde büyük yükselişleri o kadar göremiyoruz. Stellar'ın pariteleri üzerinden şimdi sizlere bir örnek vermek istiyorum. Mesela şimdi sizlere XLM'in USDT paritesini açalım. Bakın pariteler açıldı ve 0.52'lerden alıp direkt 0.52'lerde kolay bir şekilde al-sat yapabiliyoruz. Tahtalar full dolu. Yani alım satım kısımlarında full hiç boşluk yok. Direkt herkes alıyor, satıyor. Şimdi geri gelelim ve XLM'i bir de BNB paritesinde satın alalım. Bakın mesela BNB paritesine geldiğinizde XLM'i BNB paritesinin hemen al-sat kısmına geldiğinizde daha çok fiyat farkları göreceksiniz. 50'den alıyorlar mesela. 72'de satıyorlar. Yani daha bir hacim sıkıntısı var. BNB paritelerinde veya başka paritelerde genellikle daha çok sıkıntılı oluyor. Paranız çoksa ve stratejileriniz gereğince benim tavsiyem bence USDT paritesini kullanmanız. Çünkü genellikle insanlar burayı kullanıyor. Daha çok kullanılan şeyler. Yani daha kolay alıp satım yaparsınız. Eğer coinleri al sat yaparken Bitcoin ve dolar paritesini kullanırsanız daha kolay şekilde bu işlemleri yapabilirsiniz. Fakat elinizde Ethereum varsa illa Bitcoin ve dolar paritesinden satın alacağım diye Ethereum'u Bitcoin'e çevirip sonra XLM alırsanız 2 kere boşuna komisyon ödersiniz. Direkt bu pariteden alın, satın gitsin yani. Hani uğraşmayın. Ayrıca bazı kripto paraların yanında 5x, 3x, 10x tarzında
ifadeler bulunur. Bu ifadeler Binance borsasında bu işlemlerin margin yani kaldıraçlı işlemlere açık olduğu anlamına denk gelir. Fakat siz şu anda spot piyasalardasınız. Yani siz herhangi bir kaldıraçlı işlem yapmıyorsunuz. Bu yanlarında 5x olması, 3x olması aslında güzel bir şeydir. Çünkü Binance sadece güvendiği sağlam projelere kaldıraçlı işlemler seçeneği sunar. Çünkü kaldıraçlı işlemlerde coin bir anda çok yükselirse veya bir anda çok düşerse hani kullanıcılar sıkıntı yaşayabileceği için Binance sadece güvendiği projelere bu yanlarına 5x, 10x tarzı sarı ifadeler, x'li ifadeler ekliyor. Hatta bu projelere delist riskleri daha az. Yani borsa tarafından borsa dışına delist edilmesi yani çıkarılması daha az. Çünkü daha güvenilen projeler bunlar. Video izlediğiniz için teşekkür ederiz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bol kazançlı, bol sağlıklı günler diliyoruz.